Evet. Kameramızı sanırsam bir nevi ayarladım. Şimdi hemen kovanımızı açtık. Şimdi arkadaşlar burada 2018 model bir tane ana arımız. Bir an için kesildi sandım ama kesilmemiş. Şimdi şurada acayip bir olay. Hemen şöyle indireyim ve alayım. Tamam. Şimdi şurada gördüğümüz bal, ilk bakışta her şey gayet normal. Fakat şu an ne kadar görüldüğünü bilemiyorum ama gördüğünüz gibi bolca erkek arı mevcut. Hemen diğer çerçeveye geçelim. Bu arada arı biraz saldırgan. Evet. Aldık diğer çerçevemizi. Şimdi ana arımız şurada. Şu an ne kadar gösterebildiğimi de bilmiyorum yalnız olduğum için. Ana arı şurada arkadaşlar. Parmağımın. Evet. Ve bunda bol şu şekil bakarsanız bol erkek arı mevcudu var. Şunlar da erkek arı gözleri. Şuraya bakacak olursak yine erkek arı gözleri. Bu çerçeveyi hemen kenara ayırdım. Çünkü üzerinde onun ana var. O anayı bulup imha edeceğim. Evet, kameramız yerinde oynamamış. Şöyle şu çerçeveyi de bir çekelim. Evet, yine bunda görüldüğü gibi bu kısım yavru dolu ve erkek arı gözü. Evet, şu kısım yine yavru atılmış. Şu arka kısmında yine erkek arı pupa kapalı ve açık da var. Şu çerçevenin üzerine bakarsak yine bayağı bir bolca arı var. Arı var diyorum, arı tabii ki var da erkek arı var. Ve bu arı bu zamanda bu erkek arıyı neden yapmış? Şuna bir bakalım. Evet, şunda da yani acayip erkek arı. Dersiniz ki ilkbahardayız ve bu kadar çok erkek arı. Yani bir bakıma şimdi abartmayayım ama bir çerçeveye yakın erkek arı var burada. Evet. Erkek arı. Şimdi hemen şu son kapak çerçevemize bir bakalım. Evet, buraya yine bal gelmiş. Arı polen taşımaya devam ediyor. Şimdi şuraya sanki ben bir yüksük hazırlıyorum gibi bir şey demek istemiş. Evet. Şu tarafı bal. 5 çerçevelik bir arı bu arkadaşlar. Şimdi ikinci çerçeveyi alalım. Kapak çerçevemizi şöyle açalım.
Bu ara videoyu bir kontrol edeyim, çekim var mı diye. Evet, çekim devam ediyor. Şimdi az önce ayırdığım analı çerçeveyi alalım. Şöyle. İşte yine bak, erkek arılara şuraya bakın. Yani bir çerçeveye yakın. Bir de çıkacak kapağlı erkek arı pupalarını düşünecek olursak bayağı bir erkek arı. Evet. Ana arımızı buldum işte. Şimdi ben bu ana arıyı buradan aldım. Şunu da şöyle yerine bırakalım. Hiç durmadan erkek atıyor bana. Ve bunun nedeni, bu arı 2018 model. Kanatlarında, manatlarında, ondan sonra her şeyi tamam. Şimdi ben bu ana arıyı bu kovandan aldım. Ve bu kovanı kapatacağız tabi. 5 çerçeveli, ama erkekleri de düşünürsek 4 çerçeveli kalacak bu. Şimdi bu ana arı 2017'de olduğu için bunun bu yaza kadar performansı çok iyiydi. Ben aslında bütün analarımı yeniledim. Fakat bazı güçlü kovanlarımı bozmak istemedim. Ana arılarını bıraktım ki bu zamanda Kasım ayı değiştireyim diye. Şimdi nasip kısmet mi değiştireyim. Ama işte bilinen yani bir olay, ana arıların gerçekten fazla bırakılmaması lazım. Şimdi ben bu arıya müdahale etmesem ne olacak? Artık bu dölsüz yumurta atıyor anlaşılan. Dölsüz yumurta attığı için de sonuçta habire erkek arı basacak. Yine diğer arılığımda 2018'de bir tane ana. Onda başka olay vardı. Bu yüksük atmamış. O arımız, ana arı, hem yumurta günlük atardı ama aynı zamanda yani bu zamanda devam etmiş yumurtlama, her şey güzel, her şeyi, hatta yumurtlama düzeni de çok iyi, fakat 3 tane yüksük. Yani bu arı kafaya koymuş bunu değiştirecek. Ben de ondan önce davranıp bu zamanda bu iş olamayacağı için 2022-23'üne gelmişik. Bu şu anda şebes etmiş ana değiştirmek için. Tabii ben buna izin vermeyeceğim. Ben her ilkbaharda Mayıs gibi 1-2 çıtalı arı bölerek onları da çoğaltarak sonbaharda problem çıkaran ya da çıkarmasa da anasını değiştirmek istediğim ananın kafasını alıp diğerleri üçlü, şunun içine ya üçlü bir tane küçük arı, yeni arı, yani Mayıs sonu Haziran başı yetiştirmiştim transferde. Diğer arıyla bunu bir araya katacağım ve analandıracağım. Böylelikle kışa kapatacağım. Başka bir tane daha koloni yine buldum burada. O da karşıda. Onda yok. Erkek göze atmamış. O da yumurtlamaya devam ediyor. Ama gel gelelim, ona da yüksük dikmiştiler. Şimdi gidip onu da bir açıp bakalım. Açalım ve bakalım. Bal durumu gayet iyi.
Hemen bunu böyle alalım. Şurada bir parça kalmış bu arada. Elimden attı beni. Sarıcı arı da atladı içeri. Ye kardeşim sen de. Evet. İşte sürpriz. Sürpriz. İşte bu burada bir sürpriz. Bugün ay kaç demiştik? 21. 21 Ekim ve bir tane ana yüksü. Şimdi bu arının içinde ana arı yüksüğü var ve aynı zamanda ana arı yumurta atmaya da devam etmiş. En azından 2 gün 3 gün önce bu ana arı buradaymış. Demek ki bu yüksüğü kapatmış olmasına imkan yok. Bu anayı değiştirmeye gitmiş bir şekilde. Ama ana da hala burada olabilir. Bu ana yaşlı anadı. Yeni bölmelerime pupa almak için kullandım. Bundan sürekli pupa çektim. 2018 model olması lazımdı bu ananın. Evet, analarımız burada. İşte şurada. Peki yüksüğü neden atmış? Büyük ihtimal 3,5-4. Yani neredeyse 4 yaşına gelecek ve bu arının kanatlarında hasar var artık. Ama ilginçtir ki şöyle bakacak olursak tabi görmeniz çok zor. Ancak güneş ışığında görülebilir. Şurada doğuma çıkmak üzere olan arılar pupadan işte günlük. Bir dakika bir bunun yavru yani yumurta düzeni çok iyi. Ve aynı zamanda evet şuraya da komple ana arı yavru atmış günlük. Yani bu kadar yavru atan anayı bir arı neden değiştirmek isteyebilir? Benim fikrim tabii ki polen falan filan bal. Tabii ki yaşlı olmasından dolayı ve ana arı da yani kanadını iyi kapatamazdı. Belki o yüzden bu arıyı üçlü bırakacağız. Şu balı alacağız. Bu çerçeve zaten fazla. Bunu aldık. Artık bu arıya daha sonra iyice bir kontrol edip ortaya alabilirim ve ana arısını bir şekilde öldürüp şu gördüğümüz ana kutularından bir tane ana verebilirim. Ama aslında bu iyi anadı, performansı güzeldi. O yüzden ellememiştim. Şimdi şunu şöyle bir yapayım. Bir dakikacık kapatayım önce bir. Daha fazla üşümesin ki üşümez. 19-20 derece sıcaklık aşağı yukarı. Şimdi o ana arayan taktım kafayı. Onu bir kapatayım ki. Zamanlama yanlış.
Ama çok güzel olacakmış baksana. Bence pek de güzel olmayacakmış. Niye? Gelişmesi iyi görünüyor. Değil mi? Evet, Yani eğer şimdi sayarsaydık kaç günlük olduğunu fark edemiyorum ben şimdi ama yani iyi gelişiyormuş. bu yaklaşık 12 günlük falan olmalı. 10-12 baş falan oluşmuş. Kanat da başlamış Kısmet. oluşmuş. Neyse. Bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Evet. Evet, geldik. Diğer anası problemli olan kolonimize. Şuna da bir göz atalım. Evet. Arkadaşlar, şu gördüğünüz aranın bir problemi var. Problemin ne olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Bu da bir önceki gibi, bir önceki koloni gibi. Şöyle bir bakışta her şey tamam. Taze bal geliyor falan filan, polen. Her şey yerinde. Şu şekil. Şimdi şu çerçeveyi buraya alalım. Bu aranın sesi biraz farklı. Anayı kesmiş de olabilir. Şöyle bakarsak işte bal kemeri ve polen. Arılar çok iyi polen çekiyor, bugün hava güzel. Güzel de pupa kapatmış. Şu tarafa bakarsak yine öyle. Ama arıyı bu çerçevede göremedim. Bir diğerini alalım. Diğerini aldık. Diğer çerçevemize bakılınca şu şekilde. Yine çok güzel. Evet, şu kısmı ana çok güzel bir şekilde yavru atmış. Açık, kapalı. Hatta bazıları sökülmüş, sökülenin yerine basmış. Bal falan filan. Hikayesi güzel. Şöyle de bakınca şu taraf yine işte pupası. Bu da çok iyi. Hatta şurada ne kadar görülür veyahut da görülmez bilemiyorum ama şuraya çok güzel günlük yumurta atmış. Tabii ben şimdi bu ana arıyı bulabilirsem çok iyi olacak. Gelelim diğer çerçevemize. Evet. Bu arada kameramızı da şöyle bir kontrol edeyim. Görünür gibi. Biraz daha kaldırırsam daha iyi olur. Evet. Şu an bu çerçevede de bu kadar çok yavru var ki ne kadar görünmese de şöyle diyelim. Şuradan tutmuş. Bu şekil kemerin altını tamamen açık. Kapağısı da var. Büyük çoğunluğu açık. Ama şurada bir tane yüksük atmış. Evet. Şu tarafa bakınca yine aynı olay. Yani kamerada tabii ki görülmez. Ama ben günlük yumurtanın ya da günlük demeyelim, hop işte ana arıyı tespit ettik. Ana arı burada.
Bu da 2018 model arkadaşlar. Şöyle bir bakayım, kamerada görülüyor mu bu ana arı? Evet, galiba görülüyor. Bu çerçevemizi kenara alayım. Çünkü üzerinde emektar ana orada. Yavru atımı gerçekten çok güzel. Fakat bu arada yüksük vardı arkadaşlar. Yüksükleri imha ettim. Yine şurası kapalı, açık ve günlükleri atmış. Şu taraf yine bol bol günlük. Yani kemerin altını yine basmış. Bunda 2 tane yüksük temizledim. Şimdi bu ana arımıza veda etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Buna da hazırda olan ana arılarımızdan vereceğiz. Şimdi şu ana arıyı, evet, ana arı burada. Bunu şu şekilde bir alayım. Çünkü artık buna veda etmenin zamanı gelmiştir. Kendisine 2018'den bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bunu öldürmeyeceğim. Kafese koyup sonra da bir yere salacağım. Yani kendi ölçüsü. Bu arı yüksük yaptığına göre işte bu arı da belki de artık yumurtalarını tam olarak atamamaya başlayacak ya da dölsüz yumurta atacak. O yüzden hazırda ana arı olduğu için de her zaman zaten benim taktiğim şöyledir. İlkbaharda tek çerçeve bölümler yaparak bazılarına da ana kutularına, artık malzemem neyse, ama tek çerçeve ana arı yetiştirmek transfer sisteminden çok güzel bir şey. Bunu erkenden yaparsan bu zaten 3, 4, 5, 6 çerçeveye kadar gidebiliyor iyi bakıldığı sürece. Ama ben 6 çerçeveye götürmüyorum çünkü benim kutularım dörtlü, beşli. Straforu işte bölme tahtasını da hesap edersen 3-4 çerçeveye kadar geldi mi, eğer nüfus fazlalaşmışsa bundan alıp ya başka ana arı ya da bala götüreceğim arılara kupalarını atıyorum ve bu zamana 2 çerçeve nüfus, 3 çerçeve nüfuslu elimde bir kovanın 7 alıyor. Tabi bunları ilk önce belirleyip hangi anayı değiştireceğim, hangilerini. Bu zaman geldiğinde de problem çıkartanı veyahut da henüz çıkartmadan önce ana arıyı değiştiriyorum. Şimdi diğer ana arıyı kafese alıp arılarıyla birlikte buna takviye edeceğim. Tabii ki ne zaman? 7 gün sonra açık yavruların hepsi bitince, hepsi kapanınca üstüne propolis ızgarasını, kafese anayı şuraya içeri araya, diğer 3 taneyi de bunun üstüne koydum mu, şuradan şu çerçeveyi alıp 3 tane üstüne üşüme olmasın diye, ki buraları sıcak olduğu için olmaz. Ve böylelikle arılar da birbirine ısınınca bir gün sonra veyahut da işte 2 gün sonra anayı zaten kafesten açıp salıyorum. Hemen anında kabul ediyor. Çünkü başka şansı yok. Üstteki arıları da propolis ızgarasını alıp hemen alta alıp sıkıştırmasını yapıp dışa sokuyorum. Olay bu.
Şimdilik hoşça kalın.